Orta Dünya tarihinde savaşlar hiç eksik olmadı. Morgoth'un çağlardan beri süren tahribatı, ardından gelen Sauron'un yükselişi. Bu topraklar kanla, ateşle ve kayıpla yoğruldu. Ama tüm bu savaşlar arasında bir tanesi var ki hem elfler hem insanlar için gerçek bir dönüm noktası oldu. Son İttifak Savaşı. Bu savaş, Orta Dünya'da iki özgür halkın son kez omuz omuza durduğu, bir çağı kapatıp bir diğerini açtığı muazzam bir hesaplaşmaydı. Peki bu savaş neden bu kadar önemli? Neden Orta Dünya'nın kaderini belirleyen çatışma olarak anılıyor? Ve en kritik soru, Sauron tek yüzüğü kaybetmeseydi her şey nasıl değişirdi? Eğer bu soruların cevabını merak ediyorsan, Kurgu Anatomisine abone olmayı unutma. Şimdi gelin ikinci çağın en karanlık ve en destansı sayfalarına birlikte bakalım. Hikayeyi anlamak için Sauron'un nereden geldiğini bilmemiz gerekiyor. Sauron, Morgoth'un en güçlü ve en kurnaz hizmetkarıydı. Bir Maia olarak başlangıçta Aule'nin öğrencisiydi. Düzen, zanaat ve yapı onun doğasında vardı. Ama Morgoth'un vaatleri onu karanlığa çekti. Birinci çağ boyunca Morgoth'un sağ kolu olarak çalıştı. Tolin Gauroth'un efendisi, Kurt Lordlarının komutanı ve elflerle insanlara karşı yürütülen savaşların stratejik beyni oldu. Birinci çağın sonunda Morgoth, Valar tarafından yenildi ve boşluğa atıldı. Sauron bu yıkımdan sağ kurtuldu ve Önwen'in huzuruna çıkarak tövbe etmiş gibi davrandı. Pişmanlık gösterdi. Ama Aman'a dönüp Valar'ın yargısını kabul etmeyi reddetti. Gururu buna izin vermedi. Tolkien'in Silmarillion'unda açıkça belirtildiği gibi bu pişmanlık gerçek değildi. Sauron utanç duyuyordu ama utancın kaynağı vicdan değil gururunun kırılmasıydı. Bunun yerine Orta Dünya'da kaldı ve yüzyıllar boyunca gölgelerde bekledi. Güç biriktirdi, plan kurdu. İkinci çağın yaklaşık 1600. yılında Sauron tekrar ortaya çıktı. Bu kez doğrudan savaşla değil, aldatmayla geldi. Kendine Anatar adını verdi. Hediyeler Efendisi. Güzel bir forma büründü ve Eregion'daki Noldor elflerini ziyaret etti. Onlara bilgi ve zanaat sundu. Celebrimbor ve diğer elf ustaları bu teklifi kabul etti. Çünkü Anatar onlara Orta Dünya'yı Aman gibi güzelleştirme vaadi sunuyordu. Birlikte güç yüzüklerini yaptılar. Ama Sauron'un asıl amacı başkaydı. Mordor'un derinliklerinde, Orodruin'in ateşinde tek yüzüğü gizlice dövdü. Bu yüzük diğer tüm yüzükleri kontrol etmek, taşıyıcılarının iradesini kırmak ve Orta Dünya'yı tek bir karanlık irade altında birleştirmek için tasarlanmıştı. Sauron kendi özünün bir parçasını bu yüzüğe aktardı. Bu onu hem muazzam güçlü hem de tehlikeli ölçüde kırılgan kıldı. Elfler Sauron tek yüzüğü taktığı anda onun varlığını hissetti ve kendi yüzüklerini çıkardılar. Sauron'un büyük planı tam anlamıyla işlemedi ama bu onu durdurmadı. Eregion'a savaş açtı. Celebrimbor'u ele geçirip işkenceyle öldürdü ve 9 yüzüğü insanlara, 7 yüzüğü cücelere dağıttı. İnsanlar yüzüklerin etkisine boyun eğdi ve zamanla Nazgul'e dönüştü. Bir zamanlar güçlü krallar, savaşçılar ve büyücüler olan bu adamlar artık Sauron'un iradesine bağlı hayaletlerdi. Cüceler ise doğaları gereği yüzüklerin tam kontrolüne girmedi. Ama açgözlülükleri ve altın hırsları derinleşti. 7 yüzüğün çoğu ejderhalar tarafından yutuldu ya da Sauron tarafından geri alındı. Sauron'un gücü büyüdükçe Orta Dünya'daki hakimiyeti genişledi. Ama ikinci çağın en büyük gücü denizin ötesindeydi. Numenor. Valar'ın Edain'e yani elflerin dostluğunu kazanmış insanlara armağan ettiği bu ada krallığı dönemin en güçlü deniz imparatorluğuydu. Numenorlular uzun ömürlüydü, zanaatte ustaydı ve deniz gücünde rakipsizdi. Kral Ar-Pharazôn, Sauron'un Orta Dünya'daki yayılmasını bir tehdit olarak gördü. Devasa bir orduyla Orta Dünya kıyılarına çıktı. Öyle büyük bir güçtü ki Sauron'un orduları savaşmadan dağıldı. Sauron teslim oldu. Ama bu teslim oluş hesaplanmış bir stratejik hamle oldu. Sauron Numenor'a esir olarak götürüldü. Ancak kısa sürede hapishaneden saraya, saraydan da kralın en güvendiği danışman konumuna yükseldi. Ar-Pharazôn'un en derin korkusunu keşfetti. Ölüm. Ölümsüzlük arzusunu kullandı. Onu Valar'a karşı kışkırttı. Eru-Ilúvatar'a olan inancını sarstı. Morgoth'a tapınmaya yönlendirdi ve sonunda akıl almaz bir harekete ikna etti. Aman'a, ölümsüz topraklara saldırmaya. Numenor'un donanması Aman kıyılarına ulaştığında Valar Eru-Ilúvatar'a başvurdu. Dünya değiştirildi. Düz dünya küreye dönüştü. Numenor denizin altına gömüldü. Aman ölümlülerin erişemeyeceği bir boyuta taşındı. Sauron'un fiziksel bedeni bu felakette yok oldu ama ruhu Mordor'a döndü. Artık güzel bir form alamıyordu. Bundan sonra yalnızca korku, ateş ve karanlıkla hükmedecekti.
tek yüzüğün gücüyle yeni bir beden oluşturdu. Ama bu beden çirkin, korkunç ve salt tahakküme adanmış bir formdu. Bu büyük yıkımdan kurtulan sadık Numenorlular da vardı. Elendil ve oğulları Isildur ile Anarion, Valar'a bağlı kalan sadıkları alıp 9 gemiyle Orta Dünya'ya sığındı. Yanlarında Numenor'un en değerli miraslarını getirdiler. 7 Palantiri ve Nimlot'un bir fidanını, Beyaz Ağacın son tohumunu. Kuzeyde Arnor'u, güneyde Gondor'u kurdular. Minas Ithil, Minas Anor ve Osgiliath gibi büyük şehirler inşa ettiler. Numenor'un görkemini Orta Dünya'ya taşımaya çalıştılar. Bu sürgün krallıkları Sauron'a karşı son direnişin temelini oluşturacaktı. Ama Sauron da boş durmuyordu. Bu yeni krallıkların varlığı onun için hem bir tehdit hem de bir hakaretti. Çünkü Numenor yıkılmıştı ama Numenor'un mirası hala karşısında duruyordu. Sauron Numenor'un yıkılmasının ardından fazla beklemedi. Mordor'da gücünü toparlayıp Gondor'a saldırmaya başladı. Mordor'dan yükselen ordular Minas Ithil'i ele geçirdi. Isildur'un diktiği beyaz ağaç yakıldı. Palantir ele geçirildi. Isildur ailesini alıp deniz yoluyla kuzeye kaçtı. Anarion ise Osgiliath'ı ve Minas Anor'u savunmaya devam etti. Gondor'un düşmemesi için yıllarca direndi. Isildur kuzeye, babasının yanına vardığında tarih değişmeye başladı. Elendil, Lindon'daki yüksek kral Gil-galad'la bir araya geldi. Bu iki lider, insanlar ve elfler arasındaki kadim güvensizlikleri, yüzyıllardır biriken mesafeyi ve farklılıkları bir kenara bıraktı. Ortak bir düşmana karşı birleşik bir cephe oluşturma kararı aldılar. Tolkien bu ittifakı Son İttifak olarak adlandırdı. Çünkü bundan sonra elfler ve insanlar bir daha bu ölçekte yan yana savaşmayacaktı. Bu isim yalnızca kronolojik bir tanım değildi. Bir çağın, bir ilişkinin ve bir savaş biçiminin kapanışının habercisiydi. Ordular Imladris'te yani Ayrık Vadi'de toplandı. Elrond, Gil-galad'ın savaş müşaviri ve yardımcısıydı. Cüceler de bu ittifaka katıldı. Durin'in halkı Khazad-dûm'dan yani Moria'dan çıkıp savaşa yürüdü. Ayrık Vadi'den güneye doğru ilerlediler. Bu Orta Dünya'nın gördüğü en büyük birleşik kuvvetti. Noldor elfleri, Sindar elfleri, Numenorlular, cüce savaşçıları ve Orta Dünya'nın dört bir yanından gelen özgür halklar tek bir amaç için bir araya gelmişti. Sauron'u durdurmak. Savaş Dagorlad Ovası'nda başladı. Mordor'un kara kapısının hemen önündeki bu geniş düzlük iki devasa ordunun çarpıştığı ana savaş alanı oldu. Sauron'un ordusundaki orklar, troller, doğulu insanlar, güneyli kabileler ve başka karanlık yaratıklar vardı. Karşılarında ise ittifak güçleri duruyordu. Noldor'un parlak zırhları, Numenorlu sürgünlerin çelik disiplini, cücelerin sarsılmaz kalkanları. Dagorlad adını sonsuza dek taşıyacağı kana boyandı. Tolkien bu ovayı Savaş Ovası olarak isimlendirdi ve bunun tesadüf olmadığını biliyoruz. Çünkü yüzyıllar sonra bile bu topraklarda hiçbir şey düzgün yetişmedi. 3. çağda bile bu ova çorak ve lanetli bir alan olarak kaldı. Ölü bataklıkların hemen yanı başındaydı ve savaşta düşenlerin yüzleri hala bataklığın sularının altında görünüyordu. Frodo ve Sam bu bataklıklardan geçerken gördükleri hayalet yüzler Son İttifak Savaşı'nın unutulmayan izleriydi. Dagorlad'daki çatışma şiddetli ve uzun sürdü. Tolkien bu savaşın taktik detaylarını ayrıntılı biçimde anlatmadı. Ama metin satır aralarından ve eklerden anlaşılan şu: kayıplar her iki taraf için de ağırdı. Sauron'un yanında savaşan insan kabileleri de vardı. Tüm insanlar ittifakın safında değildi. İttifak güçleri sonunda Sauron'un cephe hatlarını kırdı. Ordularını geri püskürttü ve Mordor'un sınırlarına girdi. Orozri'nin gölgesinde Barad-dûr'un devasa kalesinin karşısında mevzilendiler. Burada başlayan kuşatma 7 yıl sürdü. 7 yıl boyunca ittifak güçleri Barad-dûr'un etrafında kaldı. Sürekli çıkış saldırılarına maruz kaldı. Erzak sıkıntısı çekti. Hastalık ve motivasyon kaybıyla boğuştu. Bu süre zarfında Anarion hayatını kaybetti. Barad-dûr'dan atılan bir kaya parçası onu öldürdü. Bu kayıp Gondor için büyük bir darbe oldu. Ama ittifak dağılmadı. Elendil ile Gil-galad'ın liderliği, Elrond'un stratejik zekası ve orduların ortak kararlılığı bu birliği ayakta tuttu. 7 yıl boyunca o kalenin önünde direndiler. Çünkü geri dönecek bir yer kalmamıştı. Kuşatmanın sonunda Sauron bizzat Barad-dûr'dan çıktı, kalesinin içinde bekleyerek savaşı kazanamayacağını anladı ya da belki de gururuna yediremedi. Son bir hesaplaşma için aşağı indi. Bedeninden yayılan ısı yaklaşanları kavuruyordu. Elindeki güç fiziksel temastan bile öldürebilecek düzeydeydi. Elendil ve Gil-galad onunla yüz yüze savaştı. Bu düello Orta Dünya tarihinin en trajik anlarından biriydi. Çünkü her iki lider de Sauron'u yenmek için hayatlarını verdi. Gil-galad, Sauron'un dokunuşunun yakıcı sıcağıyla can verdi. Mızrağı Aeglos son bir kez parladıktan sonra söndü.
Elendil tüm gücüyle saldırdı ama yere düştü. Düştüğünde kılıcı Narsil altında kırıldı. İki büyük lider yan yana Sauron'un ayakları dibinde yatıyordu. Isildur babasının yanına koştu. Kırık Narsil'in kabzasını aldı ve kalan keskin parçayla Sauron'un parmağından tek yüzüğü kesti. Bu an Orta Dünya tarihinin en belirleyici kırılma noktalarından biriydi. Sauron'un fiziksel formu çöktü, bedeni dağıldı. Ruhu karanlık bir gölge halinde göğe yükselip dağıldı. Ama yok olmadı. Yüzük var olduğu sürece Sauron tamamen ortadan kaldırılamazdı. Ruhu zayıflamış, biçimsiz ve güçsüz bir halde Orta Dünya'da kalmaya devam etti. Elrond ve Círdan, Isildur'a yüzüğü Orodrui'nin ateşine atmasını söyledi. Zaten oradaydılar. Volkanın ağzına yürümesi yeterliydi. Ama Isildur reddetti. Yüzüğün cazibesine kapıldı. Onu babasının ve kardeşinin ölümünün bedeli olarak sahiplendi. Bu benim savaş ganimetime sayılacak dedi. Bir hata ki sonuçları binlerce yıl sürecekti. Elrond bu anı hiç unutmadı. Üçüncü çağ boyunca insanlara duyduğu derin şüphenin temeli bu anda yatıyordu. Isildur'un gözlerindeki hırsı görmüştü ve insanların zayıflığına tanıklık etmişti. Yüzük kısa süre sonra Isildur'un elinden kaydı. Gladden tarlalarında bir ork pususuna düşen Isildur yüzüğü takarak kaçmaya çalıştı. Ama yüzük parmağından sıyrıldı. Isildur görünür hale geldi ve ok yağmuru altında öldü. Yüzük Anduin nehrinin dibine gömüldü ve 2500 yıldan fazla bir süre kayıp kaldı. Tarih boyunca pek çok güç peşine düştü. Ama yüzük kendi efendisini bekliyordu. Son İttifak Savaşı yalnızca askeri bir zafer değildi. Bu savaş ikinci çağın kapanışını, elflerin Orta Dünya'daki son büyük askeri müdahalesini ve insan-elf ilişkilerinin zirvesini temsil ediyordu. Gil-galad'ın ölümüyle Noldor'un Orta Dünya'daki yüksek krallığı fiilen sona erdi. Elrond artık bir savaşçı komutandan bilge bir sığınak yöneticisine dönüştü. Elfler savaşmak yerine denizin ötesine geçmeyi, Orta Dünya'yı yavaş yavaş terk etmeyi tercih etmeye başladı. Son İttifak'ın adındaki son kelimesi bu yüzden bu kadar ağırdı. Bu bir veda savaşıydı. İnsanlar içinse bu savaş hem bir zafer hem de bir başarısızlıktı. Sauron yenilmişti ama yüzük yok edilememişti. Isildur'un kibri Orta Dünya'yı binlerce yıl daha Sauron'un gölgesi altında bıraktı. Gondor güçlü bir krallık olarak kuruldu ve yüzyıllar boyunca büyüdü. Ama içinde çürümenin tohumu baştan beri vardı. Kral soyunun kesintiye uğraması, vekil harç yönetiminin başlaması, Arnor'un parçalanıp yok olması ve Gondor'un yavaş yavaş zayıflaması. Bunların hepsi bu tamamlanmamış zaferin uzun vadeli sonuçlarıydı. Son İttifak kazanmıştı ama zafer yarım kalmıştı. Tolkien'in anlatısında bu yarım zafer bir tesadüf değil, bilinçli bir dramatik seçimdi. Çünkü Tolkien'in evreninde kötülük bir seferde yok edilemez. Her nesil kendi savaşını vermek zorundadır. Son İttifak'ın yarım bıraktığı işi tamamlamak binlerce yıl sonra iki hobbitin omuzlarına düşecekti. Şimdi gelin en çarpıcı soruya dönelim. Sauron tek yüzüğü kaybetmeseydi ne olurdu? Isildur o parmağı kesmeseydi ya da Sauron düelloyu kazanıp ittifakın liderlerini öldürdükten sonra yüzüğüyle birlikte ayakta kalsaydı Orta Dünya nasıl bir yer olurdu? Öncelikle askeri tabloyu düşünelim. Elendil ve Gil-galad zaten Sauron'la savaşırken hayatlarını kaybetti. Eğer Sauron bu düellodan yüzüğüyle birlikte zaferle çıksaydı, ittifak ordusunun geri kalanı büyük olasılıkla çözülürdü. Isildur tek başına Sauron'u durduramazdı. Liderlerini kaybeden bir ordu, Karanlık Efendi'nin korku alanında dağılırdı. Elrond ve Círdan hayatta kalabilirdi. Ama dağılan bir ordunun başında kuzeye çekilmekten başka seçenekleri olmazdı. Barad-dûr'un kuşatması kalkar, Mordor'un kapıları sonsuza dek açılırdı. Mordor'un orduları kuzeye ve batıya yayılırdı. Gondor daha kurulma aşamasındayken düşerdi. Osgiliath, Minas Anor ve kıyı kaleleri birer birer yıkılırdı. Arnor çok uzaktaydı ve kendi başına Sauron'un gücüne karşı koyamazdı. Ayrık Vadi ve Lothlorien gibi elf sığınakları bir süre daha dayanabilirdi. Galadriel'in Nenya'sı ve Elrond'un Vilya'sı koruyucu güçler sağlardı. Ama çevrelendikçe, ikmal yolları kesildikçe ve elfler Orta Dünya'yı terk ettikçe bu direniş de erirdi. Valinor'a gitmek isteyen elfler gri limanlara ulaşamazdı. Çünkü Sauron kıyı şeridini çoktan kontrol altına almış olurdu. Ama asıl mesele askeri değildi. Tek yüzüğün gücü fiziksel tahribattan çok iradeyi kırma kapasitesindeydi. Sauron yüzükle birlikte 9 yüzüğün taşıyıcılarını yani Nazgûl'ü tam anlamıyla kontrol ediyordu. 7 yüzüğün kalan etkisini cüce lordları üzerinde kullanabilirdi. 3 yüzük elflerin elindeydi.
Ama tek yüzük var olduğu sürece onları kullanmak riskli ve sonuçta imkansız olurdu. Çünkü 3 yüzüğü kullanan her elf iradesini Sauron'a açardı. Sauron yüzük aracılığıyla Orta Dünya'nın tüm yapılarını kontrol altına alabilir, direniş örgütlerini içeriden çökertebilirdi. Ve daha da önemlisi, Sauron'un nihai amacı yalnızca toprak fethi değildi. Tolkien'in 131 numaralı mektubunda açıkladığı gibi Sauron düzeni arzuluyordu. Ama bu düzen özgürlüğün olmadığı, her şeyin tek bir iradenin emrine girdiği totaliter bir düzendi. Morgoth yok etmek istiyordu, Sauron ise kontrol etmek istiyordu. Bu fark çok önemlidir. Orta Dünya'nın halkları yalnızca boyun eğmeyecek, aynı zamanda kendi iradelerini kaybedecekti. İnsanlar kölelere, elfler sürgünlere, cüceler yeraltı işçilerine dönüşecekti. Doğa, Morgoth'un bıraktığı yerden tahrip edilecek, ormanlar yakılacak, nehirler kirletilecek ve Orta Dünya yaşanılmaz bir karanlık diyara evrilecekti. Peki Valar müdahale eder miydi? Muhtemelen hayır. En azından doğrudan etmezdi. Númenor felaketinden sonra Valar, Orta Dünya'nın işlerine doğrudan karışmama kararı almıştı. Öfke Savaşı'nda, yani 1. Çağın sonunda Valar, büyük bir orduyla gelmiş ve Morgoth'u yenmişti. Ama bu savaşın kendisi Beleriand'ı denizin altına gömmüştü. Yıkım o kadar büyüktü ki bir kıtanın büyük bölümü yok olmuştu. Valar bu hatayı tekrarlamamak için bilinçli bir geri çekilme politikası izledi. Istari'nin, yani Gandalf ve Saruman gibi büyücülerin gönderilmesi bile dolaylı bir müdahaleydi. Onlar yol gösterici olarak gelmişti. Ordu komutanı olarak gelmediler. Sauron'un tam zaferinde bile Valar'ın devasa bir güçle Orta Dünya'ya inmesi çok düşük bir olasılıktı. Sonuç olarak Sauron yüzüğü kaybetmeseydi 3. çağ hiç başlamayabilirdi. Hobbitlerin hikayesi yazılmazdı. Yüzük Savaşı gerçekleşmezdi. Aragorn'un soyu var olmaz, Gandalf'ın rehberliği anlamsız kalırdı. Frodo'nun fedakarlığına hiçbir zaman ihtiyaç duyulmazdı. Bilbo kitabını hiçbir zaman yazamazdı. Şair bile güvende olmazdı. Sauron'un hakimiyeti eninde sonunda o küçük, huzurlu topraklara da ulaşırdı. Hobbitlerin tütün tarlalarında orklar nöbet tutardı. Orta Dünya Sauron'un düzenli karanlığının hüküm sürdüğü, iradenin ezildiği, umudun söndüğü bir yere dönüşürdü. Tolkien'in kendi ifadesiyle bu, zorunlu bir düzen altında iradenin yok edilmesi olurdu. Ve bu, Morgoth'un kaosundan bile daha korkunç bir son olabilirdi. Çünkü kaos içinde en azından direniş mümkündü. Ama mükemmel kontrol altında direniş düşüncesi bile doğamaz. Son İttifak Savaşı bize şunu hatırlatıyor. Zafer her zaman tamamlanmış bir zafer değildir. Sauron yenildi ama yüzük yok edilmedi. Düşman düşürüldü ama kötülük ortadan kaldırılmadı. Isildur'un kibri Orta Dünya'yı binlerce yıl daha belirsizliğe mahkum etti. Gil-galad ve Elendil hayatlarını verdiler. Ama verdikleri hayatlar bile zaferi tamamlayamadı. Ve belki de en acı gerçek şu. Bazen en büyük zaferler bile bir sonraki neslin omuzlarına bitmemiş bir yük bırakır. Son İttifak kazandı ama bedeli ağır, mirası eksik kaldı. İşte Tolkien'in dehası tam olarak burada yatıyordu. Zafer kutlamayla bitmez. Zaferin gerçek sınavı ondan sonra ne yaptığınızla başlar. Kurgu Anatomisi'ne abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kal.